Kontz'a yakın bir açık hava müzesi var. Şimdi oraya geldik. Burada eskiden insanların nasıl yaşadığını gösteren maketler var. Şimdi onları göreceğiz. Müzeye giriş ücreti 10 euro. Girerken de giriş bileti yerine böyle bir mandal verdiler. Bunu yakamıza takıyoruz. Dönüşte de bırakacağız. Müzenin ana binasına giriş yapıyoruz. Bu müze 1976 yılında kurulmuş ve burada kalıcı sergi yer alıyor. Onun dışında da farklı zanaatlerin gösterildiği daha ufak köy evi tarzında binalar varmış. Onları da burayı gezdikten sonra görmeye gideceğiz. Gördüğünüz gibi burada traktörler, eski at arabaları sergilenmiş. Burada bir cenaze arabası yer alıyor. Bu makine bir soğutma makinesiymiş. 1890'a kadar buz yapmak mümkün değilmiş. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Almanya'da amonyak kullanılarak suyu buz haline dönüştürmeyi başarmışlar, yani böyle bir makineyle. Daha öncesinde bira sektöründe örneğin göllerde veya nehirlerdeki donmuş buzlar stoklanarak soğutma yapılıyormuş. Şurada da Siemens'in daktilosu diyeceğim ama böyle o dönemin bilgisayarı gibi, gerçekten de epey büyük bir daktilosu yer alıyor. Alkol üretiminde kullanılan fermantasyon fıçıları, meyveyi önce ezip püre haline getirip sonra bu fıçılarda fermantasyon işlemine başlıyorlarmış. Ve fermantasyondan sonraki distilasyon aşamasında kullanılan ekipmanlar, bunlar 19. yüzyılda üretilmeye başlanmış ve aslında geçtiğimiz yüzyıla kadar da kullanılmış. Şarap şişelemekte kullanılan aletler yer alıyor burada. Yine burada da mantarı taktıkları makine. Üzümleri ezdikleri aletler. Tabii ki zamanla bunlar daha da gelişmiş. Eski bir nalbur dükkanı, gaz lambalarından çivilere, şurada kapı kollarından, ondan sonra karşıda anahtarlara kadar ve balık misinaları ve şöyle tartıya kadar bir sürü şey sergilenmiş. Zaten bunların birçoğunu da bugün hala kullanmaya devam ediyoruz. Günümüzde kalmayan zanaatlardan biri de ciltçilik. Kitaplar eskiden bu şekilde ciltleniyormuş. Makineleri de arkada görüyorsunuz. Hristiyanlığın daha etkili olduğu dönemlerde İncil'deki figürler, Hazreti İsa, Meryem ve melekler ve onlara ait heykeller evlerde dekorasyon ürünü olarak kullanılıyormuş. Kumbaraları görünce İş Bankası'nın kumbaraları geldi aklıma. Belki 80 veya öncesi doğumlular hatırlayacaktır bu kumbaraları. Bir dönem modanın vazgeçilmez aksesuarı olan şapkalar ve şapka dükkanı. Bu bölümde el yapımı oyuncaklar, bebekler ve kuklalar sergileniyor. Ayrıca farklı ülkelerden de oyuncakları görebiliyorsunuz. İncelemesi gerçekten çok enteresan. Hiç görmeyi tahmin etmeyeceğiniz figürler var burada. Romanya, Yunanistan
Macaristan ve Türkiye. Ben şu bebekleri hatırlıyorum. Ayrıca şunları da hatırlıyorum. Ama biraz burası zayıf kalmış bence. Sadece bu kadar oyuncağımız olamaz yani. Çek Cumhuriyeti. Japonya'nın oyuncakları. Japonya'da kukla yapımı bir oyuncak yapımı olarak değil ama bir sanat olarak görülüyormuş. Hatta 1933 yılında Tokyo'da Sanat Akademisi'nde kukla yapım sınıfları açılmış. Bu bölümde çamaşırların eskiden nasıl yıkandığı ve ütülendiği gösteriliyor. Şimdi çok ilginç bir şey. Bu merdaneli makine 1920 yılında yapılmış. Şu yanındaki de 1913 yılında yapılmış. Ve bize böyle bir merdaneli makinenin gelişi 1980'leri bulmuştu. İşte sanayi devriminin etkisini burada fark ediyorsunuz. Ve günümüzdeki gibi bir makinenin de üretilmesi 1958 yılını bulmuş. Bir diş hekiminin muayenehanesi. Vallahi dişçiden normalde korkmam ama bu aletleri görünce daha çok korktum şu an. Bu müzeyi 3 saatte gezersiniz demişlerdi ama biraz imkansız gibi görünüyor. Evet, işte termosifonlar, hatırlayan vardır mutlaka. Çocukluğumuzun korkulu rüyası, ısınırdı bunlar, böyle dışları da kıpkırmızı olurdu. Eskiden banyoda sıcak su bu şekilde elde ediliyordu. Bilmeyenler için anlatmış olayım. Yine eski bir bakkal burası. Şimdi bizde bakkallarda yazılar vardı ya eskiden, işte hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana 2 katını versin gibi. Burada da kantara şöyle bir yazı yazmışlar. Eğer memnun kaldıysanız başkalarına söyleyin. Eğer memnun kalmadıysanız bana söyleyin. Müzenin kurucusu ve 2015 yılına kadar olan yöneticisi. Burası bir yani. Evlerin farklı odalarını gezmeye devam ediyoruz. Burası da oturma odası 1900'lü yıllardan. Oyuncakların arasından Lego hemen dikkatimi çekti. Burada bir evlilik törenine denk geldik şu an. Evet, annem emekli öğretmen olduğu için burası da ilgisini çekti. Eski sıralar, şurada da tahta kalem kutuları, kaydırmalı olanlar. Artık bizim zamanımızda onlar yoktu. Ben plastik bir kalem kutum olduğunu hatırlıyorum. Karşıdaki binada başka bir sergi var. Buraya geldik şimdi. Burada eski sobalar var. Yalnız şu işlemeleri göstermek istiyorum. Buradakiler kuzine plakaları. Bunların üstünde genelde mitolojik hikayeler anlatılıyormuş.
farklı atölyeleri gezeceğiz. Burası dövme atölyesi. Şimdi de eski bir evi ziyaret edeceğiz. Yine yemek odası burada. Şu karşıda dokuma tezgahları var. Devam ediyoruz. Burası mutfak olarak kullanılan kısım. Eski tuvaletler böyleymiş. Bu da çamaşır yıkamak için veya belki çocukları yıkamak için tekneler ve yatak odası. Buradaki bir başka zanaat da fırça üretimi. Tabii ki eskinin en büyük temizlik aletlerinden birisiydi fırça. Şöyle dükkanı size göstereyim. Evet, önce tahtalar deliniyor, fırçalar ekleniyor. En sonunda bu haline alıyor. Evleri gezmeye devam ediyoruz. Burası da bir fırınmış. Karşıda gördüğünüz gibi fırın ve burada da hamur karma makinesi. Şimdi bu müzedeki evleri nasıl böyle yapmışlar derseniz, örneğin bu ev 1800'lerde yapılmış ama 1990'larda sökülüp müzeye getirilmiş. Ve bu evin ilk sahipleri de erken zamanda ölüyor. O yüzden bu ev savaş zamanı savaş esirlerinin tutulduğu bir ev haline dönüşüyor. Burada gördüğünüz gibi ranzalar var. Ve bu kişiler daha çok üzüm bağlarında işçi olarak çalıştırılıyor. Evin girişinde de bir bisiklet var. Bu evin son sahibi Bayan Dankşat. Kendisi Doğu Prusya'dan kaçıyor, Danimarka'ya geliyor ve oradan da Almanya'ya geliyor savaş döneminde. Ve bu bisikleti de burada yaşadığı yıllar boyunca ona eşlik ediyor. Burası da postane. Loto Toto'da oynayabilirsiniz eğer şansınıza güveniyorsanız. Bahçede elma ağaçları var. Çok güzel görünüyor ama alabilir miyiz onu bilmiyorum. Müzedeki gezimiz bugünlük bu kadardı. Aslında daha göremediğimiz yerler var ama Trier'e gideceğimiz için artık biraz hızlanmamız gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.